Kolombiya'nın suç tarihinden bahsedince çoğumuzun aklına Pablo Escobar gelir. Bu kadın Pablo Escobar portakalda vitamin bile değilken bu işleri yapıyordu. Bu videoda bahsedeceğimiz kişi dünyanın en tartışmalı ve en korkulan suç figürlerinden biri haline gelmiş bir insan. Burada anlatılan hiçbir olayı övmüyoruz, özendirmiyoruz veya tavsiye etmiyoruz. Tam tersine bazen yanlış kararların insanı ne kadar karanlık bir yola sürükleyebileceğini konuşacağız. 1943 yılında Kolombiya'da doğdun. Tam adın Griselda Blanco Restrepo. Annenin adı Ana Lucia. Bir çiftlikte hizmetli olarak çalışıyor ve zor şartlarda seni büyütüyor. Baban kim? Hayatta mı bilmiyorsun. Baban hakkında kaynaklarda da çok az bilgi var. Bu da zaten her şeyi anlatıyor aslında. Kolombiya o yıllarda zaten karmaşık bir ülke. İç çatışmalar, siyasi şiddet, yoksulluk, la violenza denen dönem. Yani şiddet dönemi tam anlamıyla yaşanıyor. İnsanlar ölüyor, yerinden ediliyor, açlıkla boğuşuyor. Şiddet dönemi dediğimiz olay ABD'de yasaklı madde kullanımı artıyor ve insanlar talepte bulunuyor. Bu talebi karşılamak için pazarda yeni olan birçok suç örgütü var. Büyük paralar kazanabilmek için büyük çatışmalar veriliyor. Kolluk kuvvetleri de böyle bir olaya hazır değildi ve kaos yaşanıyor. Hatta bir örnek vermem gerekirse şiddet dalgalarının ne kadar hızlı kontrolden çıkabileceğini görmek için çok uzağa gitmeye gerek yok. 2024 yılında Ekvador'da yaşanan bu olay bunun modern bir örneği. Her şey ülkenin en güçlü suç örgütlerinden birinin lideri olan Pito lakaplı Adolfo Macias'ın hapishaneden kaybolmasının ardından başladı. Güvenlik güçleri operasyonlara başlayınca suç örgütleri sert karşılık verdi. Kısa süre içinde polisler kaçırıldı, araçlar ateşe verildi, yollar kapatıldı ve silahlı kişiler bir televizyon kanalının canlı yayını bastı. Ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilirken sokaklara askerler gönderildi. Birkaç gün içinde yaşananlar modern bir devletin bile organize suç kaynaklı şiddet karşısında ne kadar zorlanabileceğini tüm dünyaya göstermişti. Sen de böyle bir kaosun ortasında büyüyorsun. Birkaç yıl sonra annen seni alıp Medellin'e taşınıyor. Ve işte burada her şey şekillenmeye başlıyor. Kolombiya'nın ikinci büyük şehri, sanayi merkezi, sonrasında dünyanın en tehlikeli şehirleri arasına girecek olan yer. Şehir büyüyor, fakir mahalleler genişliyor ve herkes bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyor. Annen çalışıyor. Belki birden fazla işte. Belki yeterince para kazanamıyor. Kesin olan şu. Ortam çok zor. Ve sen küçük bir çocuksun ama etrafına bakınıyorsun. İnsanların nasıl para kazandığını izliyorsun. Sokaklarda neler olduğunu görüyorsun. Kimin güçlü olduğunu, kimin zayıf olduğunu anlıyorsun. Bazı kaynaklara göre daha 11 yaşındayken sokaktaki bir çocuğu kaçırma girişiminde bulundun. Neden mi? Fidye almak için. Asıl mesaj şu. Çok erken yaşta hayatta kalabilmek için normal dışı yollara bakmaya başlıyorsun. Zaten dışarısı yeteri kadar kötüyken bir de evde şiddet görüyorsun. Güvenli hissettiğin bir yer yok. Sığınabileceğin bir insan yok. Fakat bu seni kırmıyor. Tam tersine sertleştiriyor. Genç bir kadın olarak Medellin sokaklarında büyüyorsun ve hayat sana erkenden bir gerçeği öğretiyor. Bu dünyada kadınların alabileceği yer son derece sınırlı. En azından resmi yollarla. Carlos adında biriyle tanışıyorsun ve evleniyorsun. İlk evliliğin Carlos ile. Bu evlilik mutlu bir hikaye değil. Yıllar boyunca birlikte yaşadığın ve 3 çocuk sahibi olduğun Carlos ile ilişkin giderek bozulmaya başlıyor. Şiddet, baskı, kontrol, o dönem Kolombiya'sında kadınların evlilikten kaçması da kolay değil. Ama sen kalıp katlananlardan olmayacaksın. Carlos hayatından çıkıyor ya da çıkarılıyor. 1960'ların ortası ve sonunda Kolombiya'da pudra şekeri ticareti henüz bugünkü boyutlarına ulaşmamış ama bir şeyler kaynıyor. Uluslararası talep artıyor, para dönüyor ve bazı insanlar bu dönüşümün neresine duracaklarına karar veriyor. Sen kararını vermişsin gibi görünüyor. İkinci eşin Alberto Bravo oluyor. O da bir dünyanın içinden biri. Ve bu ilişkinizde birlikte işleri ciddi anlamda büyütmeye başlıyorsunuz. Organizasyonun içindesin ve zamanla organizasyonun kendisi olmaya başlıyorsun. Bu dönemde nasıl yükseldiğinin operasyonel detaylarına girmeyeceğiz. Zaten bu videonun amacı da o değil. Ama şunu söyleyebiliriz. 1960'ların sonunda ve 1970'lerin başında adın suç çevrelerinde. Hakkında soruşturmalar açılıyor. Polis kayıtlarında adın görünmeye başlıyor. Kolombiya'da durmak artık güvenli değil ve tam da bu noktada Amerika seni çağırıyor. Polisler seni arıyor ama kolay kolay ulaşamıyor. Çünkü gittiğin her yerde kendini farklı biri olarak tanıtıyorsun. New York'a geliyorsun ve Queens'e yerleşiyorsun. Kolombiyalı göçmen toplumun içinde sessizce bir süre orada faaliyet gösteriyorsun. Ama New York senin asıl şehrin değil. Asıl şehrin güneyde seni bekliyor. Miami. 1970'lerin Miami'si bugünkünden çok farklı. Neon ışıkları, plajlar, palmiye ağaçları bunlar var tabi. Ama altında bambaşka bir dünya akıyor. Ve o dünyanın kapıları sana açılıyor. Miami'ye yerleşiyorsun ve Miami senin gelişinle birlikte hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Bu abartı değil. Tarihçiler ve araştırmacılar 1970'lerin ortasından 1980'lerin başına kadar Miami'de yaşanan şiddet dalgasının arkasındaki isimler arasında seni en ön sıralara koyuyor. Coquina savaşları diye tarihe geçen bir dönem. Kolombiyalı gruplar arasında çatışmalar, Kübalı ağalarla yaşanan gerilimler, pazarın kontrol için verilen mücadeleler ve sen bu kaosun merkezinde duruyorsun. Şehir biraz daha değişti ve pudra şekeri ticareti çok büyüdü. Sen de bu ticaretin içinde en üst seviyelerde konumlanmış durumdasın. Sana bağlı insanlar var çok sayıda ve bu insanlar
rekabet edenlerle, ihanet edenlerle, borçlananlarla nasıl başa çıkılacağını biliyorlar. Miami'de bu dönemde yaşanan pek çok şiddet olayının arkasında senin adın geçiyor. Bunlar iddia değil. Mahkeme kayıtlarına, tanık ifadelerine, federal soruşturma belgelerine yansıyan isimler. Tam sayı tartışmalı. Bazı kaynak onlarca diyor, bazıları daha yüksek rakamlar söylüyor. Hiçbirini romanlaştırmak istemiyoruz. Çünkü bunların hepsinin arkasında gerçek insanlar var. Hayatlarını kaybeden insanlar. Ama şunu söylemek gerekiyor. Bu şiddetin boyutu Miami polisini ve federal kurumları alarma geçiriyor. 1979 yılında yaşanan Dadeland alışveriş merkezi saldırısı meselesine gelelim. Miami'nin işlek bir alışveriş merkezinde gündüz vakti açık alanda bir çatışma yaşanıyor. Sonrasında o dönemin en şok edici suç olaylarından biri olarak tarihe geçecek bu olay. Basının dikkatini tamamen Miami'deki pudra şekeri savaşlarına çekiyor. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz olay. Bu olayın ardından soruşturmalar ciddi anlamda yoğunlaşıyor ve senin adın artık suç çevrelerine değil, federal ajansların dosyalarına da kalın harflerle yazılmaya başlıyor. Godmother lakabı bu dönemde yerleşiyor. Kokina'nın vaftiz annesi. Bu isim rastgele verilmiyor. Çünkü sen gerçekten de o yapının tepesinde duruyorsun. İkinci eşin ortağın güvendiğin kişi. Ya da öyle zannettin. İddialara göre aranızdaki ilişki bir noktada ciddi bir krize giriyor. Para meselesi mi, güven meselesi mi, kontrol meselesi mi net değil. Ama sonuç net. Bazı kaynaklara göre bu karşılaşma son derece şiddetli bitiyor ve Alberto Bravo hayatını kaybediyor. İkinci kocanı kaybettikten sonra işlerine devam ediyor ve üçüncü kocaya geçiyorsun. Üçüncü eşin Dario. Bu ilişkiden bir oğlun dünyaya geliyor. Adı Michael. Bu isim The Godfather filmindeki karakterden geliyordu. Mafya filmlerine olan ilgin nedeniyle oğluna bu ismi verdin. Suç dünyası senin için romantik bir yer. Bu ilişkide sancılı bir şekilde bitiyor. Dario oğlun Michael'ı alarak Kolombiya'ya kaçıyor. Sen de oğlunu geri almak istiyorsun. Bu süreçte çok acı verici, kişisel bir mücadele yaşıyorsun. Ve Dario bir gün Kolombiya'da hayatını kaybetmiş halde bulunuyor. Oğlun Michael ise bir süre sonra kendisi de şiddet içeren bir dünyada büyüyor ve genç yaşta hayatını kaybediyor. Bu nokta önemli. Bütün bu gücün, paranın ve kontrolün ortasında kendi çocuğunu bile koruyamıyorsun. Uyuşturucu Uygulama İdaresi artık Miami operasyonlarında ciddi kaynak ayırıyor. Sen de öncelikli hedefler listesinin en üstüne yerleştiriliyorsun. Yıllarca sürünmecede kalan soruşturmalar, tanıkların ortadan kaybolması ya da ifadeyi vermeyi reddetmesi, delil zincirindeki kopukluklar, bunlar senin etrafına bir kalkan oluşturuyor. Suç dünyasında kimse bir örgütü gammazlamak istemez. Çünkü böyle bir şey yaparsa kendi canına, ailesine ve yakınlarına zarar verilebileceğini bilir. Yani tanıkların ortadan kaybolması ya da tanıklık etmeme sebebi budur. Federal kurumlar seni yıllarca takip ediyor. Tanıklar arıyor, delil biriktiriyor. Ve bu dönemde basın da devreye gidiyor. Time dergisi, Miami Herald ve diğer büyük medya kuruluşları Miami'deki şiddet dalgasını haberleştirirken senin adına giderek daha sık yer veriyorlar. Kokina Kraliçesi. Bu lakap artık gazete başlıklarında. İnsanlar senden korkuyor ama korkuyu yönetmek kolaydır. Yakalanmamak o bambaşka bir iş. Kolombiya, New York, Miami artık her yer senin için tehlikeli. Federal savcılar uyuşturucu kaçakçılığı ve suikast komplosuna ortaklıkla ilgili suçlamalar hazırlamış durumda. Uyuşturucu Uygulama İdaresi'nin operasyonu sonuçlanıyor. Tutuklanıyorsun. Bu an çok garip olmalı. Onlarca yıl hep bir adım önde kaldın. Her zaman bir çıkış yolu buldun. Her zaman birini gönderdin. Kendini koruttun. Gizlendin. Ve şimdi kelepçeler takılıyor. Suçlamalar ağır. Uyuşturucu kaçakçılığı, suikast planlaması, örgütlü suç üyeliği. Hukuki süreç başlıyor ve bu süreç çok uzun sürecek. Mahkeme süreci yıllar alıyor. Tanıklar çıkıyor. İfadeler veriliyor. Avukatlar mücadele ediyor ve sonunda mahkumiyet kararları geliyor. Pudra şekeri kaçakçılığından mahkum oluyorsun. Cezan ise federal hapishanede uzun yıllar. Hapis dönemin ilginç bir şekilde geçiyor. Bazı kaynaklara göre hapishanede bile çevrenizdeki insanlar üzerinde etki kurabildiğin söyleniyor. İddialar doğrulanmış değil ama dedikodular bunu söylüyor. Bir de şunu söyleyeyim, mahkeme sürecinde bazı suçlamalar kilit tanıkların güvenilirliğine ilişkin tartışmalar nedeniyle düşürülüyor ya da yeniden değerlendiriliyor. Bu hukuki labirent yıllarca sürüyor. Hapiste kalırken dünya değişiyor, Miami değişiyor, Kolombiyalı karteller değişiyor, Pablo Escobar yükseliyor ve düşüyor, El Chapo sahneye çıkıyor, pudra şekeri savaşlarının başka aktörleri geliyor geçiyor. Ama sen hala burada bir hücredesin. Zamanın nasıl geçtiğini bilmiyorsun. Onlarca yıl hız kesmeden yaşadıktan sonra dört duvar arasında bekliyorsun. Yıl 2004, serbest bırakılıyorsun. Kolombiya'ya gönderiliyorsun. Artık yaşlısın. 60'lı yaşlarındasın. Bir zaman Miami'nin en korkulan ismi olan sen, şimdi Kolombiya'nın Medellin şehrinde her şeyin başladığı yerdesin. Çocukların, kimileri
hayatta, kimileri değil. Ve Medellin değişmiş. Şehir dönüşüm geçirmiş. Turizm başlamış. Yeni nesil girişimciler var. Pablo Escobar'ın anıt mezarı turistlerin selfie çektiği bir yere dönüşmüş. Yıl 2012. Eylül ayı. Bir kasap dükkanının önünde duruyorsun ve birisi yaklaşıyor. İddialara göre bir motosiklet üzerinde silahlı kişi seni vuruyor. Hastaneye yetiştirilemiyorsun ve hayatın bir kasap dükkanının önünde Medellin sokaklarında sona eriyor. Sonrasında ne oldu? Senin hakkında kitaplar yazıldı, belgeseller yapıldı. 2023'te Netflix Griselda adlı mini dizi yayınladı. Dizi milyonlarca izleyiciye ulaştı. İnsanlar seni merak ediyor, hayatını araştırıyor.